Tek başıma olunca sanki sesler tekrardan konuşmaya başlıyormuş gibi hissediyordum. Git işte ilaç iç diyordu ya da bir yerini kes diyordu. Her şeye son vermek istedim. Dedim ben dayanamıyorum artık. O yüzden ilaçla intihar ettim. Bir hasta vardı, yatağında kendi kendine sohbet ediyordu. Gece yatarken kendi yorganını kafasına kadar çekip konuşuyordu kendi kendine. İlk hastaneye girdiğinde nasıl bir işlem oluyor? Bütün vücudunu soyup bakıyorlar nerelerinde iz var diye, böyle baştan aşağı. En kötü kısmı o zaten, çoğu insanın çekindiği kısım. Akıl hastanesine yatmadan önce ailem kendime zarar verdiğimi bilmiyordu. Sürekli saklıyordum veya kedim yaptı gibisinden bahaneler uyduruyordum. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta hikayesi farklı bir kişiyle birlikteyiz tekrardan. Ben Yasemin, 19 yaşındayım. Üniversite 1. sınıf öğrencisiyim. İlk ve acil yardım okuyorum. Akıl hastanesi sürecim oldu benim. 17 yaşımdan beri geçirdiğim böyle bir hastalığım var. Uzun süreli bir depresyonum vardı. Daha önceden de kendime zarar verme eğilimlerim vardı. En sonunda bir gün odamdayken dayanamadım. Her şeye son vermek istedim. Dedim ben dayanamıyorum artık. O yüzden ilaçla intihar ettim. Hastaneye acile götürüldüm. Orada bir 24 saat müşahede altında olduktan sonra seni buradan çıkaramayız, seni yatırmamız gerek dediler. Öyle beni Erenköy'e yolladılar. O şekilde bir yatışım oldu. Her şey çok karışıktı. Yani ortamda algı sanki yoktu. Her şey çok hızlı gidiyordu. Hiçbir şeyin farkında değildim. Tek hissettiğim iğnenin acısıydı. İnsanların telaşlı bir şekilde etrafımda koşturmasıydı. Gözlerim tabii annemi aradı. Ortalıkta yoktu. Onu dışarı çıkartmışlardı. Ama bayağı böyle gerçeklik algım kaybolmuştu ortamda, yani hiçbir şey idrak edemiyordum. Neden intihar ettin? Ya benim ortaokulda zorbalık görmüştüm psikolojik olarak tarzından dolayı. Ve o zamanlar kendim çok içe kapanıktım, dışarı vuramıyordum. İçe kapana kapana kendime böyle zarar verme dürtülerim başladı. İnsanlarla böyle bir şey olduğunda direkt kendime zarar veriyordum. Her şey için kendimi suçluyordum. Ve bunun yanında tabii ki de anksiyetem de vardı. Bu da beni kendime zarar vermeye itiyordu. Bu şekilde sürekli kendime zarar verme eğilimlerim oldu. Bileğime yakın bir yeri kesmiştim. Ama her zamanki gibi değildi. Kendimi evde durduramıyordum kanamasında. Sürekli pansuman yapmaya çalışıyordum ama ne zaman yara yazsam kanıyordu. O zaman da tabii 18 yaşının altındaydım. Acile gitsem aileme haber vereceklerini biliyordum. Gidemedim. Ama bir gün psikiyatri randevum vardı. Kardeşim, ben, annem gittik. Oradan çıkınca kardeşim biliyordu benim kestiğimi. Dedim ki anneme söyleyelim, biz yürüyerek geleceğiz ama ben acile gidip bir şey baktırayım dedim. Onunla birlikte acile gittik, orada dikiş atıldı. Tabii daha sonra beni tekrardan psikiyatriye sevk ettikleri için annem öğrendi bu durumu. Akıl hastanesine yatmadan önce ailem kendime zarar verdiğimi bilmiyordu. Sürekli saklıyordum veya kedim yaptı gibisinden bahaneler uyduruyordum. Evde kendi başıma yaralarımı kapatmaya çalışıyordum ama depresyonda olduğumu biliyorlardı. Bu yüzden annem sürekli psikiyatriye götürüyordu. Ben karşıydım gitmeye çünkü ilaç da kullanmak istemiyordum. Ama annem sürekli sana randevu aldım, gideceğiz diye beni zorladı. Ben de onun zoruyla psikiyatriye gittim sürekli. Tabii ilaçları kullanmadım, düzensiz kullandım. Ama annem hep benimle böyle yaptı, yani uğraştı. İyileşmem için çabaladı. Bir gün ben bayağı doldum. Anlattım her şeyi anneme, kendime zarar verdiğimi. Gayet normal karşıladı. Böyle aşırı tepki vermedi. Yani beni zor duruma sokacak tepkiler vermedi. Bundan sonra beraber bir anlaşma yaptık. Ben düzgünce tedavim olacaktım. O da benim yanımda olacaktı o şekilde. Böyle bir anlaşmamız oldu. Babam bayağı yaptı ama üzüldü. Yani bunu duyduğunda ağlamıştı. Çok hassas çünkü. Babam da sürekli senin için en iyisi neyse onu yap diyordu. Sürekli yalnız olduğum için böyle bir içime kapanıklık oldu. Sürekli kendime zarar verme eğilimlerim oldu. Tek başıma olunca sanki sesler tekrardan konuşmaya başlıyormuş gibi hissediyordum. Kimler seninle konuşuyordu? Şu şekilde, eğer evde kimse yoksa diyordu ki git ilaç iç diyordu. Ya da bir yerini kes diyordu. Çünkü bana şeyler geliyordu, böyle yaptığım şeylerin kötü sonuçları, böyle pişmanlık yaptırıyordu bana. Hepsi benim yüzümden. Ailem benim yüzümden üzülüyor. Arkadaşlarım bu yüzden beni terk ediyor. Bu düşünceler beni böyle boğuyordu. Evde kendime zarar verme isteğim artıyordu bu yüzden. Peki ilk akıl hastanesine gittiğin günü hatırlıyor musun? O zaman pandemi dönemiydi. Bizi izolasyon servisine almışlardı 5 günlüğüne. Ben akşama doğru yatış yapılmıştı. O yüzden çok fazla çok uyanık kaldım diyemem. İlk girdiğimde
İşte oda arkadaşlarım vardı zaten. 3 kişiydik odada. Sonra arkamızdan kapıyı kilitlediler. Çok şaşırdım ve korktum. Yani kilitledilerse neden böyle bir şey yaptılar? Hep böyle mi kalacak? Böyle sorular sormaya başladım. Ve direkt oturdum yatağıma. Etrafa bakındım. Oradaki bir hasta benimle iletişime geçti. İlk normal gözüküyordu ama sonradan tabii en büyük kabusum oldu kendisi. Ağır bir bipolar hastası olduğunu bilmiyordum. Hemşireden öğrendim ilk kontrolleri yapmaya geldiklerinde. Sürekli çıkmak istiyordu. Kapılara vuruyordu. Sürekli nişanlısına sövüyordu. Bağırıyordu, küfür ediyordu. Hepsi onun suçuymuş. Hatta havayı bile o karartıp şey yapıyormuş. Güneşi açıyormuş. İşte bizi oyunlarına alet etmiş falan diye ona kızıyordu. Sonra gelip de şey yapıyordu işte. Benim saçım yine örgülüydü o zamanlar. Örgülerimi açmaya çalışıyordu. Saçımı çekip işte gel açalım diyordu. Yatarken üstümden yorganı alıyordu. Hadi kalk gidiyoruz yapıyordu. Kıyafetlerimi çıkartıyordu. Sürekli yani ne zaman yatmaya kalksam benimle uğraşıyordu. Peki oradan çıkacağından umudu var mıydı? Evet, ben oraya aslında doktor bana 2-3 hafta yatarsın diye süre vermişti. Ama ben oraya yattığımda zaten ilk 2 hafta ilaç tedavisini reddettiğim için yani ilk 2 haftam öyle geçti. Sonra bu süre gittikçe uzadı. Doktor daha hazır değilsin, işte biraz daha kal, işte pazartesi değerlendiririz, çarşamba değerlendiririz diye öyle 1,5 ayı buldu. En sonunda çıkamayacağım falan diyordum. Yani her şeyi ezberlemiştim artık. Bütün hemşireler sen çıkmadın mı hala yapıyordu bana. Hastane sürecin boyunca hiç unutmadığın bir anı var mı? En son yatışımda benim yaşımda bir kız vardı. İlk böyle geldiğinde çok normal gözüküyordu. Sadece bayağı yıpranmış bir şekildeydi. Sonradan onu anladım. Aşırı şekilde böyle bir mani dönemindeymiş, bipolar hastasıymış. İlk dedikleri beni çok şey yapmıştı, inandırmıştı ona karşı. İşte ben annesinin babasını kaybetmiş, cinler yaptı diyordu. Mesela arabaya bineceklerdi işte. Demiş hayır binmeyin, kaza yapacağız falan demiş. Binmişler arabaya ve sonra işte ailesi kazada ölmüş ve diyor ki cinler yaptı bunu diyor. Kollarında morarıklar var diyordu ki cinler yaptı bunu. Daha sonradan işte bizim tarafa almıyorlardı kızı. Sürekli kendini çünkü yerlere atıyordu, bağırıyordu. İşte şey yapıyordu, evham yapıyordu. Saat 9'da bir şey olacak diye ortalığı ayağa kaldırıyordu. Bir ara bizim servise geldiğinde biz hastalarla okey oynuyorduk. Sonra bir anda bağırarak yaptı, televizyonun sesini kıstı. Bağırarak Yasin okumaya başladı. Şaşırdık baktık neden böyle yapıyor diye. Ben çok şey yapmadım tabii, şaşırmadım. Çünkü Erenköy'de yaşadıklarımdan sonra pek de çok anormal gelmedi oradaki. Yasin'i bağırarak okumaya başladı. Bir de serviste de başörtü yasaktı. Teyzeler de havlu geçirmiş başlarına. Ellerini bu şekilde açmışlar. Onu ayak uyduruyorlardı. Sonra işte bir tane teyze ayağa kalktı. Bir anda kollarından tutup böyle ona sarıldı. Dedik işte gözlerime bak diye bağırdı ve Arapça kelimeler söylemeye başladı gözlerine bakarak. Ben de korktum gidip yaptım. İşte yapma, bırak onu dedim. Bırak beni diye böyle kolumu yaptı, itti. Daha sonra buna devam etti. Hastalar da çok korkmuştu. Benim bir arkadaşıma da aynı şey yaptı. Kız çok korkmuştu. Hatta bir tane hasta gece vakti çıldırdı yani ben buradan çıkmak istiyorum beni çıkartın diye. Ben böyle bir şey görmedim diye. Yani bayağı kötü bir geceydi ama şu an komik geliyordu. O zaman bayağı korkutucuydu. Bir tane kız İlk ben yattığımda gelmişti ortama. Çok küçük duruyordu. Yani hiç ben de sandım ki o herhalde depresyondan yatıyor. Yani intihar ettiyse de yine ilaçla falan etmiştir diye. Sonra işte herkes kendi böyle intihar anısını anlatıyordu. Dedi ki ben kendimi metronun önüne attım dedi. Şaşırdım nasıl sağ çıkabildi diye. Sonra baktım ampute bacağı yani bacağını kaybetmiş de diğer ayağını. Yani bir sürü intihar dinledim. İşte şekli gördüm. Ama ilk defa bu kadar çok cesaret edip de hayattan vazgeçmiş ve bu kadar büyük bir şey deneyen birini gördüm. Çok şaşırdım ve kız yani o kadar ki akıllı ki. İşte edebiyat okuyor, şiirler yazıyor, günlük yazıyor, diksiyonu mükemmel, aşırı kültürlü bir kız. Yani öyle bir kızın bu kadar büyük bir şeye kalkacağı aklıma gelmezdi. Yani ilk duyduğumda ağlayacak gibi olmuştum. Çok etkiledi beni çünkü. Ya hastalarla genel olarak diyalogumuz iyiydi de bazı hastalarla anlaşamadığımız oluyordu hastalıklarından dolayı. Mesela bazıları aşırı şekilde çok konuşuyordu ve onlardan susmasını istediklerimizi susmuyorlardı. Ya da bazı hastalar işte çok fazla hadi gel şunu yapalım, bunu yapalım, gel hemşireye şunu söyleyelim, işte bir şey olmaz falan yapıyordu. Mesela camdan kaçmaya çalışan vardı. Diyorum ki yapma hemşire görecek bir şey olmaz, umurumda değil yapıp beni zor duruma sokuyordu. Yani bazı hastalar çok rahatsız edici olabiliyordu. İlaç bağımlılığın var mı? Vardı. Konserte kullanıyordum sınav senemde odaklanmak için. Doktor sınav senem bitince yani sınav dönemim bitince bırak demişti. Tabii ben bırakamadım. Devam ettim kullanmaya. Doktora gittiğimde de dedi ki senin ilaç bağımlılığın oluşmaya başlamış dedi. İşte nasıl bırakacağımı söyleyemedi çünkü bırakamıyordum sonuçta. Ki zaten hastaneye yatmaya yakın bir dönemde. Büyük ihtimal o yüzden doktor pek bir şey söylemedi. Hastaneye yatınca bırakırım diye. Hastaneye yatırıldım ve bir anda ilaç kesildi. Yoksunluğu çok kötüydü. Yani ayakta kalamıyordum. Sürekli uyuyordum. Sabah uyandırıyorlardı işte kahvaltı ve ilaç için. Sonra tekrar yatıyordum. Gündüz kalkıyordum.
gidiyordum, ortama giriyordum. Uykum geliyor. Ayakta uyuyordum resmen. Yani böyle koltukta uyuyordum. Herkes diyordu bu kadar uyku neden var? İşte neden uyanamıyorsun? İşte ilacı söylüyordum. Gidip yatıyordum. Yani bir buçuk hafta böyle sürekli uyudum. Kendime gelemedim. Hastanede verilen ilaçlar sence sakinleştiriyor mu gerçekten? Şöyle normal tedavimizde olan ilaçlar çok sakinleştiriyor diyemem. Çünkü onlar bizim genel olarak hastalığımıza göre bizi iyileştiren ilaçlar, hemen de etki etmiyorlar. Ama bazı ilaçların yan etkileri uyutmak gibi. Böyle aldığından yarım saat sonra aşırı uykun geliyor, direkt yatıyorsun. Yani bu konuda biraz sakinleştirdikleri oluyor ama onun dışında yani genel olarak ilaçların öyle kısa sürede sakinleştirme etkisi yok. Ancak böyle çok panik anında olursak iğne yapılıyor veya işte sakinleştirici ilaçlardan veriliyor. Onlar da işte sakinleştiriyor, uyuyoruz. Kendi içine kapanmandaki asıl etken neydi sence? Utangaçlığım diyeyim. Çok çekingen ve utangaçtım. Sürekli birilerine bunu anlatmaya korkuyordum. Çünkü korkusu vardı. Ya birine bunu anlattığımda beni bencil bulursa, yargılarsa diye korkudan dolayı kimseye bir şey anlatamıyordum. Hani o zamanlar günlük tutuyordum, ona yazıyordum ya da internetten kendi durumumda olan insanlarla paylaşıyordum ama çevremden kimseyle paylaşmamıştım. Çünkü bana tuhaf bakacaklarını düşünüyordum. Hastanede, odalarda kaç kişi birlikte kalıyordunuz? 3 kişi. Bazen 4 kişi de olabiliyor. Hiç tek başına kaldığın oldu mu? Kaldım. Açıkçası daha rahat tek başına kalmak. Çünkü o da sana ait ve böyle seni rahatsız edecek bir hasta yok. Yani çünkü hasta oldukları için gecenin bir vakti kalkıp dolaştıkları oluyor ya da bağıran oluyor gece gece. O yüzden tek kalmak en iyisi. Onların böyle garip hallerini gördüğün oluyor muydu? Erenköy'deyken servis aldıklarında ilk bir hasta vardı. Odaya kapatmışlardı. Yani büyük ihtimal o pandemi döneminden dolayı izolasyon sebebiyle hasta çok fazla hemşireleri manipüle etmiş. Bu yüzden onu odadan çıkarmıyorlardı. Sonradan öğrendim, konuştuğum bir kadın onunla kalmış daha önce odasında. Yani tuvalete bile çıkarmıyorlar kadını. Kadın odasına pisliyordu sürekli. Diyordu ben o zaman beni tuvalete çıkarmazsanız ben burayı yapacağım diyordu. Hatta bağırıyordu işte yapıyorum falan diye. Odayı pisletiyordu. Sonra gece bağırışlar oluyordu. Kadın çok bağırıyordu sürekli. İlaç aldığım için çok beni rahatsız etmiyordu ama yani böyle bir uyanıyordum uykumdan. Yani ses geliyordu, bağırıyordu böyle çıkarın beni buradan diye. Onun dışında bir tane daha hasta vardı. O benim işte aynı odada kaldığım bir hasta vardı izolasyonda. Onu servise benden önce almışlardı. Ben servise geçtiğimde tekrardan o kızı gördüm. Diyorlar ki işte eşyalarına dikkat et, çalıyor, bulamıyorlar da. Birçok insanın eşyasını çalmış. Tuhaf olan da hemşireler bulamıyormuş. Yani nereye sokabilir acaba? Ben de hemen yapıyordum, yatağımın kenarına saklıyordum. Herkesin eşyasını alıp giyiyordu. Onu bana ver yapıyordu. Bu şekilde böyle ilginç şeyler vardı. Hiçbir şekilde güvenli hissetmemiştim. Yani hırsızlık bile oluyor. Hemşireler bulamıyorsa biz nasıl güvenliğimizi yapacağız? Bir hasta vardı, yatağında kendi kendine sohbet ediyordu. Ben de bana bir şey diyor sanıp ona efendim dedim, böyle baktı, sonra tekrardan dönüp konuşmaya başladı. Gece yatarken kendi yorganını kafasına kadar çekip konuşuyordu kendi kendine. Sonra bir tane daha bir hasta vardı. Onun böyle fular gibi bir şey vardı. Anlayamadım tam ama böyle işte abur cubur olsun, eşyaları olsun, sigarası onun içine koyardı. Onu bağlardı böyle kendi gibi işte torbası gibi elinde gezdirirdi. Onu alırdı, kapının oraya kadar giderdi. Kapının kenarına böyle gülerdi, konuşurdu. Kendi böyle dediği şeye gülüyordu ya da karşıda biri yok tabii. Konuştuğu kişiye gülüyordu, sohbet ediyordu kendi kendine. Sonra tekrardan yatağa geliyordu, oturuyordu, açıyordu bohçasını. Duruyordu. Çıkacağımız zaman bahçeye tekrardan topluyordu bohçasını. Onunla birlikte bahçeye çıkıyordu, dolanıyordu. Bir gün işte benim yatışım gece 2 gibi olmuştu. Ben girdiğimde o hasta uyuyordu. İşte geldi bana baktı, durdu. Sonra kalktı bir anda gece 2'de namaz kılmaya başladı. Dedim namaz için geç bir saat değil mi? Yok ben kazasını kılıyorum yaptı böyle. Dedi sen kılıyor musun dedi. Hayır kılarsın zamanla yaptı böyle. Oturdum yerime namazını kıldı yattı. O bohçasını da bahçede unutmuştu böyle yaptı. Benim bir şeyim vardı unuttun mu galiba? Dedim bahçede unuttunuz galiba. Öyle mi dedi. Sonra biraz daha kendine geldiğinde onun taklidini yaptığımda bayağı gülmüştü. Ben gerçekten böyle mi yaptım diyordu. Sürekli taklidini yaptırtıyordu bana. Bayağı güzeldi. Yani ben onları izlerken komiğime gidiyordu. Sonra bana dedi de ben ne yaptım diye. Ben gerçekten böyle mi yapmışım yaptı böyle bana. Kendimi oraya sanki ait değilmişim gibi hissediyordum ve orada yapacağım bir şeyde hemşireler sanki sen zaten hasta değilsin, burada boşuna yatıyorsun gibisinden yargılamalarından korkuyordum. Yani diğer hastalar gibi kendimi görmediğim için sanki oraya zorunlu yatırılmışım, hasta değilmişim gibi hissediyordum. Orada da bayağı böyle bir çekingenliğim olmuştu. Yemek bile yemediğim olmuştu çekingenlikten. Yemek yersem acaba bir şey derler mi diye. Yani ait hissetmiyordum kendimi oraya. Hastane sürecinde telefonunuz oluyor mu yanınızda? Telefonumuz yasak. Telefonumuzu alıyorlar veya ailemize bırakıyoruz. Ama telefon saatleri var. Oradaki telefonla işte ankesörlü telefon olduğu oluyordu. İşte telefon kartlarımızla konuşuyorduk ya da işte hemşire bankasının önünde telefon oluyordu. Sıra sıra ailemizle 5 dakika olmak süreciyle görüşüyorduk her gün.
İlk Erenköy'deyken ailemle görüştüğümde bayağı şeydim. Kendimi yalnız hissettim. Yani onların sesini duyunca daha çok onların yanında olmak istedim. Ağladığım olmuştu. Hatta kendimi zor tutmuştum ağlamamak için. Burada her şey iyi olduğunu bilsinler, kötü olduğumu bilmesinler diye. Ama Göztepe'de hiçbir şekilde ailemi özlemedim. Yani bazen arayasım gelmiyordu. Ya da konuştuğumuzda çabuk kapatasım geliyordu. Göztepe'de pek bir ailemi özledim söylenemez. Senin yanında intihar etmeye çalışan birisi oldu mu hiç? İntihar etmeye çalışan biri olmadı da kendine zarar veren biri oldu. Yattığım hastanedeki oda arkadaşımdı. Biraz benden etkilendiğini düşünüyorum. Onu tetiklemiş olabilirim diye. 2 konuda da tetikledim. Bir gün bahçeye çıkıp bir şeyler yiyecektik. O siz gidin ben geleceğim dedi. Tabii biraz şüphelendim. Bayağı zorladım onu yanımıza gelmesi için. Gelmedi. Sonra biz çıktık dışarı. Sonra yanımıza geldi. Hava da sıcaktı yani. Haziran ayındaydık. Ama uzun kollu giyiyordu. Dedim olabilir herhalde üşüdü diye. Sonra bir şeye uzanırken bileğin gözüktü. Bileğini kesmişti. Ve sonra bunu görüp hemşirelere söyledik ama zaten ben içerideyken kendine zarar veriyormuş. Ben gelince direkt yaptı. Sakladı. Ben gideyim de devam edeyim diye bekledi. Öyle bir zarar verme oldu. İlk hastaneye girdiğinde nasıl bir işlem oluyor? İlk hastaneye girdiğinizde kan alınıyor, idrar tahlili veriyorsunuz. Bir de EKG'niz çekiliyor. Sonuçlara bakılması için. Bir de bütün vücudun soyup bakıyorlar nerelerinde iz var diye böyle baştan aşağı. En kötü kısmı o zaten çoğu insanın çekindiği kısım. Nerede iz var diye bakıyorlar sürekli. Peki ilk başta bunu istediklerinde hemen yapabildin mi? Yani yaptım çünkü çok yabancı bir ortamdaydım. İnkar etsem yapacaklarını biliyorum. Yani pek yapamadım. O an utancımı geride bırakıp onların dediğine uymaya çalıştım. Hastanede arkadaş olduğun ve hiç unutmadığın, her zaman görüştüğün birisi var mı? Arkadaş olduğum var. Her zaman görüşemiyoruz ama irtibat halindeyiz telefonla. Aynı okulda okuyormuşuz hatta. Yani şöyle oldu. Benim üniversite sınavına girdim. Sonra tercihler yapıldı. Hastanede duruyordum. Orada bir arkadaşım da benim seçeceğim okullardan birinde 3. yılıydı. Diyordum çıkarsa ne güzel olur görüşürüz diye. Çıktı okul. Şu an aynı okuldayız ama kendisi çok müsait olmadığı için görüşemiyoruz. Ama onun dışında tabii ki de konuştuğumuzda yine eskisi gibi samimi bir şekilde konuşuyoruz. Çevrendeki insanlara akıl hastanesinde yattığını söylerken çekiniyor musun? Bir süre önce çekiniyordum. Yani çok soru soracaklar diye, derine inecekler diye. Çünkü bu konudan bahsetmeyi pek istemiyordum. Beni geriyordu. Ama şimdi onları aştım yani. Çok rahat bir şekilde söylüyorum. Hastalıklarımdan da bahsediyorum. Çünkü çok yaygınlaşmaya başladı bu ve insanların bu kadar da garipseyeceğini düşünmüyorum. Şu an bakıyorum çevremde çoğu kişi depresyon hastası, kendine zarar veriyor ve hastaneye yatıyor. Bu çok yaygınlaştı. Peki en korktuğun an hangisiydi? Erenköy'de ilk serviste odaya kilitlediklerinde hastalar zaten bilinçsizdi. Yani ortamın farkına varmamışlardı bile. Kendileri kendi kendine konuşan vardı. Sürekli uyuyan vardı. Ve o zamanlarda yalnızlıktan çok korktuğum için odada yalnız gibiydim. Hiçbir şekilde hastaya bir şey söylüyorum, bana bakıyor, geri dönüyor. Yani ortama bayağı yalnızdım. Kapıya vuruyorum, hemşireye bir şey söylemek için açmıyor. Bağırıyorum, açmıyor. Yani ne yaparsam yapayım kimse beni duymuyor. O odada kilitliyim yani 2 saatim var bir de çıkmak için. O 2 saat içerisinde nasıl dayanacağım? Çok korkuyorum, çıkarın beni. Çıkarmıyorlar. O kadar korktum ki. Yani sonra da açtıklarında hiçbir şey olmamış gibi gittim bahçeye yani. Orada tek bırakıyorlar bizi, kilitliyorlar bir de kapımızın üzerine. Sanki bir şey yapacakmışız gibi. Çok korkutucuydu benim için yalnız kalmak orada. Ama hastanede o kadar yalnız kaldım ki artık her yerde kalabiliyorum, uyum sağlayabiliyorum. En kötü şartlarda kaldığım için garipsemiyor farklı yerleri. İnsanlar mesela çok sorunlu insanla irtibat halinde oldum. Bu yüzden böyle bir insan karşıma çıktığında nasıl bir tepki vereceğimi biliyorum. Yani bir bipolar hastası karşıma çıksa ona nasıl davranacağımı biliyorum. Çünkü orada öğrendim her şeyi. İnsanların altyapısını, düşüncesini. Yani onlarla nasıl konuşmam gerektiğini öğrendim. Uzun uzun uyumadığın dönemler oldu mu? Evet oldu. Uykularım çok azdı. 3 gün uyumadığım oluyordu. Ya da 3 günde en fazla 4 saat uyuduğum oluyordu. Bu dönemlerde de aşırı enerjik oluyordum. Doktorlar bu yüzden zaten başka bir hastalıktan şüphelendiler ve yatışımda gözlemlemeyi denediler. O şekilde bir uykusuzluk dönemim oldu. En fazla kaç saat uyumadın? Yani 72 saatti galiba. Ailem uyuduğumu sanıyordu da ben uyumamıştım aslında. Çünkü uzun süre uyumayınca üstüme geliyorlar sürekli. Git uyu, neden uyumadın? Bu yüzden 72 saat falan uyumadığım olmuştu. Halüsinasyonlar görüyor muydun? Yani uykusuzlukta tabii ki de öyle şeyler görülüyor belirli bir saatten sonra. Yani her şey sana çok geliyor. Sanki biri sana dokunuyormuş gibi geliyor. Hassaslaşıyorsun. Böyle etraf oynamaya başlıyor. Gölgeler görüyorsun ama bu tabii ki de uykusuzluğa bağlı. Yoksa normal olarak hastalığımla ilgili bir şey değil.
Evden kaçmayı düşündün mü hiç Yasemin? Çok düşündüm. Yani gece oturduğum zamanlar şey diyordum. Acaba bir anda çıkıp gitsem mi? Böyle gidip dolaşsam, dışarıyı gezsem, bir köşede otursam diye. Ama o cesareti hiç bulamadım kendimde. Korkuların var mı? Evet, yalnız kalmaktan çok korkuyorum. Bu yüzden zaten insanlar beni terk ettiğinde aşırı şekilde normal insandan daha fazla tepki verebiliyorum. Daha fazla işte çöküyorum. Yalnız kalmak en büyük korkum. Peki hiç terk edildin mi? Evet, terk edildim. Yani normalde böyle bir şeyin başıma gelebileceğini düşünmüyordum. O derece iyi niyetliyim çünkü. Ama başıma geldi ve yani normalden daha fazla tepki verdim. Bu terk edilmeler bende kendime zarar verme, intihara kadar sürükleyebiliyor. En üzüldüğüm yakın zamanda yaşadım. Lisenin başından beri benimle çok yakın olan, aslında ilk tanıştığım yakın arkadaşım, yani 6 yıl oldu neredeyse, benimle artık arkadaş olmayacağını söyledi. Yani bu da bayağı şey yaptı, beni üzdü çünkü yani en son beklediğim kişilerden biriydi. Beni her halimde kabul ediyordu ve şimdi beni terk etmesi bayağı böyle üzdü. Ne kadar belli etmesem de başka arkadaşlarım üzülmemem için uğraşsa da içten içe üzülüyorum evde kendimce. Değiştiğimi söylüyorlar. Değişmek güzeldir. Yani herkes değişir ama kötü yönde değiştiğimi söylüyorlar. Yani onlar beni böyle tanımak istemediklerini, eski halimle tanımak istediklerini söylüyorlar. Değiştim ama kötü yönde değiştiğimi düşünmüyorum. Yani sonuçta yine kişilik olarak aynı kişiliğim. Sadece dıştan değiştim. Peki hastane gerçekten iyileştiriyor mu insanları? Hastalığa göre değişiyor. Aslında depresyon, anksiyete hastaların hastaneye yatıp da iyileştiğini pek görmedim. Bu çevremdeki herkes için de geçerli. Yani ben akıl hastanesinin bipolar ve şizofreni hastaları için olduğunu düşünüyorum. O dönemde onların orada ilaç tedavisiyle düzelmesi için. Yoksa depresyon olsun, işte anksiyete olsun ya da yeme bozukluğu olsun. Bunların hastanede iyileşeceğini pek düşünmüyorum. Yeme bozukluğun var mı? Var. Hastanede uzun süre yatmamın sebeplerinden biri oydu. Yemek yemediğim için işte normal bir kiloya sokana kadar beni tuttular. 2 hafta en fazla yemediğim olmuştu. Çaktırmamaya çalışmak çok zor hastane içinde. Çünkü yemek saatinde gitmiyorsun ve fark ediliyor. Bu da bayağı gözlerine batıyor. Gelip soruyorlar neden yemiyorsun, bir şeyim var diye. Bir süre bahaneyle onlara şey yapıyorsun, oyalıyorsun ama bir süre sonra fark ediliyor maalesef. Aç kalınca, daha doğrusu kilo almadığım için, vücudum herhangi böyle bir kilo yapacak bir şey girmediği için rahat ve huzurlu hissediyorum. İşte diyorum ki bugün yemedim, yarın da yemezsem yarına kadar şu kadar kilo verebilirim, şu kadar gram gidecek. İşte bu haftanın sonunda şu kiloya ulaşabilirim diyorum. Yani daha zayıf olacağım, daha güzel olacağım kafasında olduğum için yemediğim zamanlar bunu düşünüyorum. Tabii bunun kötü yanları da oluyor fiziksel olarak. Yataktan kalkamadığım olmuştu. Bir dönem yani benim standartıma göre bayağı kiloluydum. Ve o dönemde sürekli insanlardan kilo aldığım işte yorumları duyuyordum. Çok takmamaya başlamıştım. Tabii sonra internet ortamı bayağı etkiledi. Böyle işte zorbalıklar, işte zayıf kızlar, onlara yapılan iltifatlar. Dedim ben de zayıflayacağım. Normal bir şekilde zayıflasam güzel olabilirdi. Ama gittim internetten diyet araştırdım. O şekilde zayıflamaya karar verdim. Ondan sonra bir daha hiçbir şekilde yeme düzenim eskisine dönmedi. Hep böyle bir şey, ya fazla ya da hiç. Benim ortam yok. Bir inancın var mı? Var. Nedir? Deistim. Peki deist olmayı niçin tercih ettin? Çoğu zaman dinimi sorguladım. Ama ateist olamazdım. Çünkü bir yaratıcıya inanıyorum. Ama açıkçası diğer şeylere pek inanmıyorum. Yani hayatta görerek şey yapıyorum. İslam bana göre olmadığını fark ettim. Orada söylenenler, işte ayetler, orada geçenler pek benim yaşam tarzıma uygun değil. Çünkü ben Müslüman olup bunları yapmaya devam edersem gerçek Müslüman olmayacağımı biliyorum. Sözde Müslüman da olmak istemiyorum. Hani bir dine bağlı olacaksam gerçekten o dini buyurduklarını yapmak zorundayım. Ama uymuyordu bana. Ve yaratıcıya da inanma gibi bir şeyim var. Yani inanmadan yaşayamam. Bu yüzden deizmi tercih ettim. Peki bir yaratıcının olduğuna neden inanıyorsun? Ya ben şuna inanıyorum. İnsanın doğası gereği bence bir inanma içgüdüsü var. İnanmadan bir şeyleri yaşayamayız. Çünkü bir şeylerin sorgulasam da bu tesadüfen olmuş diyemiyoruz. Mutlaka bir şey yarattı onu. Bu yüzden ben yani kesinlikle bir şeye inanmadan yaşayamam. Peki yaratıcının sana yardım ettiğini hiç hissettin mi? Evet, bazen çok zor durumda kaldığımda, dua ettiğimde bir anda işte her şey güzelleşiyor ve ben böyle çok mutlu oluyordum. Demek ki bana kulak verdi diye. Ama bazen yardım etmediği de oluyordu. Ama tabii ki de her zaman yardım edecek diye bir şey yok. Olacak şeyler var, olmayacak şeyler var. Erenköy'de bir hasta vardı. Çok ajiteydi. Yani aşırı böyle panikti. Bir anda sinirlenirken bir anda mutlu oluyordu, şey oluyor. Ben çok korkmuştum ya bana zarar verirse diye. Ve böyle yatan kenarına geçip sürekli şey yapıyordum. Lütfen şunu alsınlar başımdan, lütfen sesimi duysunlar, şunu götürsünler diye. Çok kötü olmuştum. Bu şekilde sürekli işte bir mesaj gönderdim galiba. Bir anda hemşire girip hastayı götürdü başka servise. O an zaten en zor durumumdu. Çünkü bayağı korkmuştum. Yani arkamı bile dönemiyordum bir şey yapar diye. Peki ondan yardım beklediğin en önemli an hangisiydi?
Ben Erenköy'den çıktıktan sonra çok da iyileşmemiştim. Sürekli doktor kontrolüne gidiyordum. Bir ara sürekli kötüydüm. Krizlerim oluyordu. O yüzden acile gidiyorduk. Doktor da ilaçlar veriyordu. Bunu dene. İşte iyi gelmezse tekrar gel şeklinde beni gönderip duruyordu. Bir kez daha sonra gittim doktora. Son bir ilaç verdi. Bu ilaçtan başka yapabileceğim hiçbir şey yok dedi. Yatıramam da seni dedi. Çünkü o zamanlar Covid vardı ve servis bayağı doluydu. Yani o an o kadar çaresiz hissetmiştim ki. Hani bu ilaçtan başka yapabileceğim bir şey yok dedi kadın bana. Hani dedim bu ilaç da işe yaramazsa ben ne yapacağım? O sırada çok çaresiz hissetmiştim. Bayağı da dua etmiştim lütfen bir şey bulunsun, iyi olayım diye. Artık iyileştiğini düşünüyor musun? Tam olarak düşünmüyorum ama geçen seneyle bu sene arasında bir %60 oranında bir iyileşme olduğunu biliyorum. Çünkü eskisi kadar aşırı böyle düşünmüyorum, aşırı takmıyorum kafama. Bu sene yani o kadar yıl sonunda ilk defa bu sene diyebilirim kendime mutluyum diye. Çünkü hiçbir zaman kendime ben mutluyum diyemiyordum. Mutlu olduğumu kendime yapamıyordum, söyleyemiyordum. Sürekli ya boştu ya da üzgündüm. Ama şimdi mutluyum. Neleri seviyorsun? Gezmeyi çok seviyorum. İşte yeni yiyecekler denemeyi çok seviyorum. Alışveriş yapmayı seviyorum. Müzik dinlemeyi, dans etmeyi seviyorum. Onun dışında film, dizi izlemeyi seviyorum ama genel olarak arkadaşlarımla dışarıda böyle bir etkinlik yapmak beni daha çok mutlu ediyor. Ayrıca depresyondan uzak tutan şeylerden biri de arkadaşlarımla sürekli dışarıda olmak. Peki neyden nefret ediyorsun? Yalnız kalmaktan, işte bir şeye böyle ben bir planlı bir insan değilim yani. Bir plana bağlı kalmak beni çok geriyor. Plana kalamıyorum bağlı. Bu da beni çok geriyor ve nefret ediyorum bundan. İşte şu saatte şurada ol, bu saatte bu yapılacak. İşte akşama ders çalışacağım. Bunlar beni çok geriyor ve hiç sevmiyorum. Ne olmak istiyorsun? Paramedik olmak istiyorum ama olmazsa hemşire de olabilir. Yani ikisini de çok seviyorum. Asıl hedefim hemşire olmaktı. Kazanamadım. Paramedik okuyorum. O mesleğe de ilgim var. Hemşirelik kazanmaya çalışacağım ama olmazsa paramedik olmak istiyorum. Yeniden hastaneye gireceğinden korkuyor musun? Evet. Yani bazen öyle düşünceler oluyor ki acaba yine bir şey yapsam beni hastaneye yatırırlar mı korkusu oluyor. Bazen bir şeylerden vazgeçme sebebim de bu. Yani okul hayatımı etkilemesini hiç istemiyorum bu yüzden. Yatarsam çünkü okul hayatım bayağı böyle bir şey olacak, dağılacak. Senin yaşında milyonlarca insan şu an seni izliyor. Onlara ne söylemek istersin? Demek istediğim eğer böyle bir depresyon dönemi geçiriyorlarsa, kendine zarar verme düşünceleri varsa kesinlikle ailesiyle paylaşsın. Bazen ailesi gerçekten çok olamayabiliyor böyle anlayışlı. Onun yerine bir yakın arkadaş ya da bir psikolog, psikiyatriye gitsinler ama geç kalmasınlar. Çünkü ben geç kaldım. Yani benim ilaç tedavisine başlamam çok geçti. Ve gençlerin de böyle çok fazla hastalığa sahip olduğunu biliyorum. Lütfen yardım alsınlar. Çünkü cidden bu geçmiyor. Yani kendi başlarına atlatabileceklerini de düşünmüyorum. Hani yardım almalarını çok istiyorum çünkü. Erken teşhis en önemlisi. Son olarak eklemek istediğin bir şeyler var mı? Demek istediğim şu, yani kesinlikle bu hastalıkla uğraşan insanlara dalga geçilmemeli. Onlara işte deli muamelesi yapılmamalı. Anlayış gösterseler ya da onların yanında olmaya çalışsalar çok güzel olur. Demek istediğim bu. Teşekkür ederiz. Ağzına yüreğine sağlık. Ben İyi teşekkür ki ederim. konuk oldun. İyi ki geldin, bizi kırmadın. Sağ olasın. Dostlar, dinlediğiniz programdan, konuşmalarımızdan umarım kendinize bir ders çıkartırsınız. Tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın efendim.